Çayımızın suyunu koyalım, altını yakalım. Şöyle havalar soğuk, içimizi ısıtacak güzel çay ile birlikte özenle hazırlanmış bir patatesli poğaça tarifimiz olacak sevgili seyircilerim. Yarım kilo haşlanmış patatesimiz olacak. İç dolgusu patatesli olan güzel böyle yumuşacık, üzeri kırmızı biberli, kaşarlı tırnaklar batırılmış olacak. Efendim şimdi malzeme listemizde neler var sevgili seyircilerim? 500 gram un, 4,5 su bardağı, 200 mililitrelik bardak ile 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çorba kaşığı yoğurt, 5 gram maya, normal 10 gramlık instant mayanın yarım paketi 5 gram geliyor. Çünkü paketler 10 gramlık, 1 tatlı kaşığı tuz olacak iç harcında, özür dilerim hamurunda. İç harcına geldiğimiz zaman patates, maydanoz, tuz, karabiber, biraz kaşar peynir rendesi güzel lezzetlendirilmiş olacak. Sevgili seyircilerim üzerinde de sıvı yağ ve toz kırmızı biber, kaşar peyniri güzel bir tarif oluyor. Şimdi hemen Bismillahirrahmanirrahim diyor hazırlanışına geçiyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu veriyorum hemen şöyle. Sonrasında sevgili seyircilerim hemen tuzu ile onu karıştırıyor ve ortasını açıyorum. Sevgiyle ortası açıldıktan sonra havuzun içine burada mayayı alıyoruz. Maya ile tuzu özellikle birleştirmemeye özen gösterelim çünkü performansını düşürüyor. Ilık su, ılık süt, sevgili seyircilerim önce ılıklar karışacak, ondan sonra yoğurdunu koyacağım çünkü dolaptan çıktı yoğurt. Öncelikle burada havuzun içinde mayayı bir güzel eritiyorum. Kuru maya olur, yaş maya olur. Yaş maya kullanacaksanız 1/4, 42 gramlık paketlerden 1/4'ini kullanabilirsiniz. Yaş maya da sevgili seyircilerim. Şu anda mayamız eridi. Gösteriyorum. Birazcık da un aldık ve buraya bu havuzun içine 1 çorba kaşığı ev yapımı tepeleme dolu yoğurt geliyor. Yoğurdu alalım. Evet, şimdi havuzun içindekilerden başlıyoruz. Güzelce yavaş yavaş çevire çevire kenarlardan içine doğru hamurun alıyor. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Sevgili seyircilerim kıvam ortaya çıktı. Az bir şey suya ihtiyaç var. Şurada birazcık un parçaları kaldı. Onun için şöyle bakın 1 parmak mesafesinde yine ılık su getirdim. Şurayı hemen şuradaki hamuru toparlamak için birazcık su ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak bu hamurda. Yumurta yok, yağ yok sevgili seyircilerim. Patates dolgulu çok güzel bir tarif olacak sizler için. Özenle hazırlanmış tariflerim her vakit devam ediyor ama sizlerden bu konuda destek bekliyorum. Kanalımın büyümesi için abone olup dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tarifler devam edebilmesi için, sizler için. Sevgili seyircilerim hamurumuz çok güzel bir kıvamda oldu. Bakın şöyle görüyor musunuz? Yumuşacık. İçinde yumurta, yağ yok. Tamamen yağsız ve yumurtasız bir hamur. Yoğurt, süt, su karışımıyla, mayasıyla hazırlanmış güzel bir hamur oldu. Şimdi karıştırma kabının içine tekrar bu hamuru alıyorum. Üzerini kapatıyorum. 1 saat ılık ortamda sevgili seyircilerim mayalandırıyoruz. 1 saat sürenin sonunda iç harcını hazırlayıp sonra iç harcının buluşma anı olacak. Şimdi sevgiyle mayalanması için bekletiyoruz. Haşlanmış, soğumuş patates, kaşar peynir rendesi, maydanoz, tuz, karabiber, pul biber güzelce yoğurduk. Hiç yağ yok içinde. 9'a böldüm. Değerli seyircilerim şimdi hamurumuz 1 saatlik süre geçti.
mayalanması tamamlandı. Çünkü çok aşırı derece yükselmez. Neden yükselmez Oktay Usta derseniz, çünkü 5 gram maya var burada. Bir paket instant mayanın sadece yarısı olduğundan dolayı çok aşırı diğer poğaçalar gibi aşırı derecede mayalanmayan bir hamurdur. Hemen bunun bilgisini paylaşayım. Bakın şu güzelliğe bakın. Ilık ortamda sevgiyle güzelce mayalanıyor. Şimdi burayı sevgili seyircilerim patatesli harcı 9'a kesmiştim. Burayı da 9'a keseceğim. Şimdi şu anda 3'e böldüm. Şimdi her birinde burada şöyle 3'e bölüyorum. 9 parça olacak. Sonra da çay tabağından biraz daha büyük şekliyle sevgili seyircilerim açacağım. Açıyorum yuvarlak yuvarlak, patatesli harcını koyup sonra da kapatma bölümü oluyor. Sevgili seyircilerim, hamurlarımız çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde ister merdane ile isterseniz şu anda gördüğünüz şekliyle hamurlarımızı büyütüyoruz. Büyüttükten sonra 9 eşit parçaya bölmüştük hamurumuzu ve üzerine patatesli harcını paylaştırıyorum. Şimdi birazdan kapatma bölümüne geçeceğiz sevgili seyircilerim. Çok güzel bir görseli oldu. Şu ana kadar hiç yağ koymadık. Yağı üzerinde olacak bunların. O detayı da göreceğiz. Şu an için içleri doldurmuş şeklini görüyoruz sevgili seyircilerim. Evet sevgili seyircilerim, patatesleri konuldu, kapatıldı. Şimdi hafiften şöyle üzerine biraz bastıracağım. Üzerine şimdi toz kırmızı biberli yağı gelecek. Çok güzel duruyorlar sevgili seyircilerim. Güzel şöyle çay saatinde, güzel salatalarla birlikte ikram edebileceğiniz içi patates dolgulu güzel bir poğaça oldu. Hemen şimdi şu ana kadar hiç yağ koymamıştık. Yağ üzerinde var sadece. Yarım çay bardağı zeytinyağının üzerine bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber döküyorum. Kıymetli seyircilerim, şimdi fırça ile güzelce karıştıracağım. Toz biber ve zeytinyağı karışımı ile şimdi burada üzerine şöyle bolca sürüyorum. Canım benim, sevgiyle sürülür müsün? Sevgili seyircilerim, çok güzel oldu. Şu anda görüyoruz, fırına gitmeye hazır hale geldi. Böyle parmak uçlarıyla delik delik yaptık. Zeytinyağı, toz biberli içlerine dolmuş oldu. Havuz gibi böyle çok güzel oldu. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının orta katının bir altına gidiyor. Sevgili seyircilerim, fırından tam çıkmasını 5 dakika kala hafiften böyle bir ince kaşar peynir rendesi koyacağım. Fırının bir alt katı olsun çünkü üzerindeki biberler yanmasın diye söylüyorum. Orta katın bir altı 180 derece turbofan kapalı bir şekilde pişiyor. Saatime bakıyorum. Fırından çıkma anda kaç dakikada piştiğini sizlerle paylaşacağım. Rabbim ne güzel nimetler veriyor bizlere. Şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Patatesli, üzeri kaşarlı, gerçekten çok güzel görünüyor kıymetli seyircilerim. Bu güzel tatlar inşallah sizin sofranızda olacak, ondan yana çok mutluyum. Evet efendim, fırından çıktı. Hemen saatime bakıyorum. 180 derecede tam 45 dakika pişti. 40. dakikada üzerine hafiften bir kaşar peynir rendesi. Bir 5 dakika daha böyle kızarttırdım üzerlerini. Güzel oldular sevgili seyircilerim. Evet, bu güzellikler sizin sofranızda olacak dedik. Hemen şöyle isterseniz sıcak ama bir kaldırayım yerinden paylaşalım. Alt tarafı da bayağı güzel kızarmış. Zemine yakın olduğu için. Şöyle gel canım, sen de gel, sen de görelim. Görüyor musunuz sevgili seyircilerim?
İçi patates dolgulu. Çok değişik bir tarif oldu. Sizler için sevgili seyircilerim. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik kıymetli seyircilerim. Kanalıma abone olup, beğenip, yorum yapıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.